Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle beraber bir önceki videoda örmüş olduğum bu tatlı hırkanın etrafını içinde kullandığım krem renkle geçeceğim. Kol ağzını da geçeceğim ve belki benimle örmek istersiniz, siz de nasıl yaptığımı merak edersiniz diye de buraya bir minik video bırakmaya karar verdim. Büyütme kısmını yaparken yapacağım işlem normal buradaki ördüğüm gibi trabzanlar değil, lastik öreceğim ikili trabzanlarla. Yani düz trabzan geçmeyeceğim. Aynı kolun etrafını ördüğüm gibi hırkanın etrafını da açık renkle lastik örüp modelini biraz böyle sanki bumper'a çevireceğiz. Yani bu bumper modeli biliyorsunuzdur. Daha böyle altı sıkışık duran bir model. Daha toplu duran ceket. Onu yapacağız. Kolun ağzını da hırkanın bütünüyle beraber yakalamak için, uyum sağlamak için biraz daha büyüteceğim. Öyleyse beraberce yapımına geçelim. Ara rengini 67 numarayı alıyorum. Bu arada hırkanın ne ipleri kullandığım, hangi ipleri kullandığım, ne kadar ip kullandığım bir önceki videoda mevcut. Yine aynı tığla 2.75 ile de devam ediyorum. Şöyle hemen kadrajı yaklaştıralım. Hırkanın yine yan tarafından başlayacağım. Kol altına gelen kısmından herhangi bir, şurada zaten devam ettiğim bir altta ördüğüm sıra vardı. Onun üstüne çalışmaya başlayacağım. Ne yapıyordum? Hemen bir yalancı trabzan örerek başlıyordum. İlmeğimi çıkarttıktan sonra o trabzanın tepesine geldim. Bir ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra artık trabzanları ön ve aynı kolda yaptığım gibi arkadan örmeye başlayacağım. Şu şekilde. Bir öne alıyorum trabzanımı. Bir arkaya alıyorum. Bir öne alıyorum. Bir arkaya alıyorum bu şekilde. Eğer siz şu renk geçiş yaparken aradaki renklerin bordo olarak görünmesini istemiyorsanız bir sıra daha bunun üstüne zemin rengini geçip daha sonra lastiği örmeye başlayabilirsiniz. Ben o görüntüyü yakalamak istediğim için, yani ben o geçişi bu şekilde yakalamak istediğim için direkt lastik örümüne başladım. Hiçbir farkımız yok. Köşeye kadar bu şekilde ilerliyorum. Önden ve arkadan örerek trabzanlarımı. Köşeye geldiğimde ise köşenin içine önce 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Sonra 2 tane zincirimi çekiyorum. Yine aynı köşenin içine 2 tane ikili trabzanımı örüyorum. Daha sonra tekrardan sırasıyla alttaki trabzanları bir öne bir arkaya alarak örmeye devam ediyorum. Enseye kadar bu şekilde geleyim. Ensede de minik bir toparlama yapacağım. Yani etrafını böyle hırkamın toparlamak istediğim için ensede de yapmam gereken minik bir işlem var. O kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Ense kısmına kadar gösterdiğim şekilde ilerledim. Şimdi burada enseye geldiğimde sadece bir kereliğe mahsus ilk sırada şu ikisini burada üstten ördüm. Bakın tam şu köşeden yukarı gelen kısım. Şu ikisini arkaya alıyorum. Tek bir trabzanmış gibi örüyorum. Daha sonra kaldığım yerden devam ediyorum. O ikisini arkaya aldıktan sonra bir kere sadece onu toparlıyorum. O kadar. Yeterli oluyor çünkü.
Sonra devam ediyorum. Aynı karşısındaki gibi bu köşede de aynı kısmı bir kere toplayacağım. Oraya kadar aynen böyle devam ediyorum. Burada toplamayı yaptıktan sonra geldim buraya. Şimdi burada da 2 tanesini yine arkaya alıyorum. Tek trabzanmış gibi. Yine aynen hiçbir farkı yok. Kaldığım yerden devam ediyorum. Bundan sonra aslında hiçbir değişik bir şey yapmadan lastik sıralarımızı örmeye devam ediyoruz. Bir üst sıraya da birlikte çıkalım. Etrafını tamamlayıp sonra kolun ağzına da nasıl geçtiğimi göstereyim. İşte minik bir değişiklikle hırkanın görüntüsünü de nasıl değiştirmiş olduğumuzu görmüş olacaksınız sizler de. İlk sırasını bitirdim. Şimdi burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine kaydırarak geliyorum. Hemen onun üstüne bir yalancı trabzan daha örüyorum. Yalancı trabzan nedir diyenler, burada ilk defa görenler varsa zincir çekmek yerine onu kullanıyorum. Bir zincir çekiyorum, yükseliyorum, etrafında döndürüp bu ipi arkasından geçiriyorum ve böylelikle yalancı bir trabzan örüyorum. Daha sonrasında ise altta artık trabzanlar nasıl örmem gerektiğini bana söylüyor. Arkada gördüğüm trabzanı yine arkadan, önde gördüğüm trabzanı yine önden örüyorum. Arkadakini arkadan, öndekini önden. Bu şekilde devam ediyorum. Artık başka hiçbir atraksiyon yok. Bir alt sırada ne yaptımsa yine aynısını yapmaya devam edeceğim. Bu sırayı, lastik sırasını dilediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Hoşunuza giden görüntüyü yakalayana kadar. Burada da yine köşeye geldiğimde 2 trabzan ikili, 2 zincir, yine 2 ile 2 tane trabzanla geçişini yapacağım. Ensede de bir fark yok. Altta ne örmüşsem toplama yapmayacağım. Hepsini tek tek örüp hırkanın etrafını tamamlayalım. Daha sonra kolun yapımına geçelim. Hırkamın etrafını lastik sırasıyla 4 sıra geçtim. Gerçekten çok hoş bir havası oldu. Sahibimiz de çok beğendi bu arada. Kolu da aynen gördüğünüz gibi 4 sırada kolda geçtim. Çok tatlı, çok şık durdu. Değişik bir hava kattı hırkaya. Beden olarak daha da büyüttü. Bunu da söylemek isterim. Şimdi kola nasıl başlayıp devam ettiğimi de sizle paylaşmak istedim. Aslında hiçbir farkı yok. Ördüğümüz lastiği kolda da devam edeceğiz. Yine de birlikte nasıl başladığımı, nasıl devam ettiğimi görün istedim. İlk olarak hemen ilmeğimi çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra da kolda başladığım yer vardı. Orayı bulacağım. Yükseldiğim, bakın tam olarak zincirle yükseldiğim yer lastik sırasında burasıydı. Orayı buldum. Şimdi oraya bakın, göstermek istiyorum daha da. Lastik sırasındaki o zincir demeyeyim de yalancı trabzanla yükseldiğim yeri bulabiliyorum rahatlıkla. Tığın üstüne ipimi aldım ve onun üstüne gelip hemen yalancı trabzanımı örüyorum. Şöyle. Daha sonra sırasıyla trabzanları bir önden, bir arkadan, şöyle önden ve arkadan örerek devam ediyorum. Hiçbir farkı yok. Böyle devam edip sona geleyim. Birlikte bir üste çıkalım. Burada sona geldim. Arkadakini yine arkadan alıp örüyorum ve ilk örmüş olduğum buradaki
trabzanın tepesine tığımı batırıp arasından kaydırarak onun üstüne geliyorum. Daha sonra yalancı trabzanımı yine onun üstüne örüp artık lastiği bana gösterdiği şekilde bir önden bir arkadan örerek devam ediyorum. Dilediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Ben 4 sıra örüp tamamlayacağım. Bir önceki videoda örmüş olduğum hırkanın hem etrafını hem kol ağzını 4 sıra daha lastik geçerek hem bedeni genişletmiş oldum, hem görüntüsünü de değiştirmiş oldum. Üstte gerçekten çok tatlı, çok şık durdu. Bir önceki videoda dediğim gibi hırkaya dair bütün detaylar mevcut. Motif yapımını da o videonun altındaki açıklama kısmına bıraktım. O motif yapımını kanalımda Gorgeous Afrika menekşesi aratarak çok rahatlıkla bulabilirsiniz. 2 anlatım vardır. Sonuncusunu izlemenizi öneririm. Çünkü sonuncusu en son tekniklerle ördüğüm videodur. Hatta bu videonun altına da bırakayım menekşenin yapımını. Bir tane yumak açtım 100 gramlık. Bu arttı. Bunu da göstermek isterim. Diğer ip bilgileri bir önceki videoda mevcut dediğim gibi. Umarım bu şekilde de hoşunuza gitmiştir. Her zamanki gibi bir kalp rica ediyorum. Abone olmayı unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.